Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NX eğitimine devam ediyoruz. Daha önce birinci videomuzu atmıştık, ikinci videomuzu çekiyoruz. Çizeceğimiz parça bu. Temel başlangıç seviyelerine, ilerleyen seviyelere doğru gideceğiz. Dilerseniz gelin çizimimize başlayalım. New kısmından şurada da ismini değiştirelim. Part alttan 2 olsun. Modelden devam edelim. Model katı modelimdi verilen. Yani çizim yaptığım sayfamda. Şimdi parçaya bakıyorum. Nereden çizebilirim diye. Şu kısmı oluştururum birinci parça aşama. İkinci aşama burayı, üçüncü aşamada burayı oluştururum diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şuraya 30 çizerim. Evet, öyle yapalım daha iyi. Ana uzunluğum 70. Şöyle bir çizim yapalım arkadaşlar. Şuradan şöyle başlayalım. İnelim. Tamamdır. Şuradan direkt hangi düzlemde çizim? Bu düzlemde çizeceğimiz için bu düzlemde çizimi açıyorum. F8'de basıyorum. Ve çizimime başlıyorum. Parçamı tekrardan kontrol ettim, sıkıntı olmasın diye. Buradan yukarıya doğru gelmiş. Şöyle bir parça. Oradan yukarıya doğru çıktık. Yanlışlık olmasın diye göz atıyorum tekrar. Şu şekilde şöyle bir parça kabaca. Çizgim yamuktu arkadaşlar. Çizgim üstüne sağ tık yaptım. Dedim ki bu eksen çizgisinde yatay. Ayrıca bu çizgimle de bu çizgim birbirine aynı doğrultuda olmasını istiyorum diyorum. Paralel, dik, aynı doğrultuda olsun. Tamam. Ardından bakıyorum şimdi ölçülendirmeleri. Şurası 30 milimetreymiş. Şuradaki mesafe 30 milimetre. 30 milimetre. Tamam. Sağ tık. Fit yap, parçası ekranıma sığdır. Şurası ana boyum 70 milimetre. En alttan en yukarıya 70 milimetre. Şu iki noktam arası 9 milimetre. Şurası 9 milimetre. Şuraya 18 milimetre vermiş bana ölçü olarak. 18 milimetre de burayı verdik. 18. Burası da 18'miş. Şuradaki çizgimde 18. Şuradaki mesafem de 9. Ondan sonra başka vermem gereken bir ölçü var mı? Şu çizgimle şu çizgimin arası da 18 milimetre olarak ayarlandı. Aynı doğrultuda olmuş oldu. Tamam. Şimdi başka bir yerde atladığımız bir şey var mı? 70, 9, 9, 18, 36, 30, 18. Başka atladığımız bir şey yok arkadaşlar. Buranın ekstört komutuna giriyorum. Hemen çapraz bakıyorum. Offset yapma 0 milimetreden. Value'yu da tam simetrik yap. Kaç milimetre katı oluşturacağız? 30 milimetre. O yüzden buraya 15 milimetre yazmam yeterli. Ve ardından bu çizgimi hideliyorum. Parçama perspektif bakıyorum. Şuradaki daireyi yapalım. Radius 10'luğum varmış orada. Daireme girdim. Düzlemimi seçtim. F8'e bastım. Dik baktım. Ve tam şurada parçamın ortasından şöyle geçen bir daireyi çiziyorum. Radius 10 olduğu için çapım 20 yapıyor arkadaşlar. Çap 20 milimetre. Şuradan şöyle değiştiriyorum. Çizgi komutumu aldım. Şurayı keseceğimden dolayı şöyle burayı kapalı çizime çeviriyorum. Ardından trim komutundan burayı boşluğu trimliyorum ama sanırım şuradaki çizgiyi yapamadım ben. Line'a bir daha girdim. Şu noktamdan şu noktadan bir çizgi attım. Ardından quick trimle burayı trimle. O zaman biraz çizgi çıkarmak lazım. Şuradaki delete ile sildim. Şuradan şöyle aşağı doğru çizgiyi çıkartıyorum. Ve şurayı trimledim. Ve bir daha şuraları da trimledim. Extrude'a girdim. Extrude'dan şuradan subtract dedim.
Nereye kadar? Aşağıya kadar. Bir sonrakine kadar ayarlasam benim için yeterli. Onayla ok. Bir daha perspektif baktım parçama ve çizgimi üstüne tıklıyorum. Hide diyorum. Başka neresi kaldı? Şuradaki deliğim ve şurası kaldı. Orayı da nasıl yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey geldi aklıma ama SolidWorks'ta genelde öyle yapıyordum ben. HBlend'e girdim. Radius 15 mm. Birinci yerim burası. İkincisi yerde burası. Radius 15 30. 30 30 15. Apply dedim. Evet, tamam. Şimdi bir de burada bir deliğim vardı. Dairemi seçtim. Tam bu orta noktamı seç dedim. F8'e dik bak. Ortadan tam merkezine yakalamış arkadaşlar. Şanslı bir şekilde. Rapid Dimension'dan şuradan çapımı da 15 mm diyorum. 15 mm'yi de yazdım. Hatta şuradan şöyle ölçendirmeleri bir kontrol edelim. Şuradan da şöyle bir ölçendirme verelim. Bunun burası 30'du. Şurası 15 mm olacak. 15 mm onayla. Ardından şuradaki kısmına bakalım. Şurası 70'ti. 70 36. Şöyle ölçülendirmeden daire kısmı 36. 70 eksi 36 24 olmuş olması lazım. Ama sanırım tam ortada değil gibi. Yanlış mı hesapladık? CTRL Z ile geri aldım. Hemen şuradaki daireye şey yapalım. Curve kısmından çizgimizi alalım. Bunun merkezinden tam merkezde gibi duruyor arkadaşlar aslında. O zaman şöyle yapalım. Home kısmına geldim. Dimension kısmından. Şuraya bir tane çizgi attım. Ve bu çizgiyi ben eksen çizgisine çeviriyorum. Diyorum ki bununla şunun arası 17 mm. Tamam. Ardından buradan extrude kısmına geldim. Diyorum ki subtract. Bir sonrakine kadar çıkar. Ama diğer yönde çıkar. Şuradan yönünü değiştir. Apply. Onayla ve şuradan hide'la. Çizgimizi hide'layalım. Perspektif bakalım. Koordinat düzlemimizi gizledik. Parçam bütün mü? Bütün olarak gözüküyor. Şuradan home kısmı United'da değil ve bütün olarak gözüküyor. Şuradan update display yapalım. Bir daha parçamıza bakalım. Eksik bir şey yok. Bu parçamızı çizmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.